Herkese selamlar. Gördüğümüz, sığdırabildiğim kadar kameraya bu yeleği yapacağız. Çınar yapraklı yeleğimiz bu. Daha önce örneğin yeleğini anlatan bir video yayınladım. Ama bunda hepsi içinde olacak. Örneği de, yapılışı da, bir sürü teknik de içinde gösteriyorum. Çok işinize yarayacak teknikler de olacak. 38-40 beden. Evet, yeleğimizi bu iple öreceğim. Elimde bu vardı. Ve 200 metrelik bir ip. 4,5, 5, 5,5, 6 numaralara kadar örebileceğiniz bir ip. Elinize göre de değişecek bu. Ben lastikleri 4 ile yeleğin tamamını 4,5 ile öreceğim. Ama 4,5 lastikleri 5 ile de tamamını örebilirsiniz. 200 metrelik ip yeterli. 49 ilmek İtalyan tip lastik atıyoruz. Hazır tekstil fabrika tekstil tipi diye lastik diye de geçiyor. Fakat bunun kıvırarak attığımız, daha doğrusu attıktan sonra düzleri kıvırarak yaptığımız şeklini videolarımızda var, nette var, benim videolarımda var. Artık hangisinden istiyorsanız bakıp öyle de yapabilirsiniz. Şimdi esas şekliyle de yapabilirsiniz. 49 ilmek atacağız. Bunun için bakın elime böyle koydum ve bir düz ilmek attım. Bu düz ilmek. Şimdi bu taraftan giriyorum ve bir ters ilmek atıyorum. Düz ters diye başlamış oluyoruz. Böyle düz, böyle ters. 4 ilmek oldu. 5 düz, 6 ters. 7 düz, 8 ters. 9 düz, 10 ters. 45 düz, 46 ters, 47 düz, 48 ters ve 49. 49 tane ilmek attım. Burayı bozmadan bu şekilde dönüyorum. İsteyenler düz ters lastik yapacağımız için daha sonra düzleri kıvırarak yapılan şeklini de tercih edebilirler. Şimdi burası arkamız oluyor. Bakın burada ters örerek başlıyorum. Düz. Böyle duranlar düz. Ters ve düz yaptım. Şimdi ise tersleri böyle değil, böyle. Hiç örmeden boşalıyoruz. Düzlere giriyoruz, örüyoruz. Ters, boş. Düzlere gir, ör. Dönse bile ilmeklerinizin yönünü göstermek amacıyla, düzeltmeniz amacıyla bakın ters böyle dururken düz bu şekil duruyor. Tersi alıyorum. Bakın düze, düzün duruş şekli böyle. Hani düzeltmeniz gerekirse dönerde o yüzden. Ters, boş, düzü ör. Ters, boş, düzü ör. Ters böyle gözükecek, düz böyle gözükecek. Zıt bakıyor gibiler birbirlerine. Düze giriyorum, tersi boş. Düze giriyorum, örüyorum, tersi boş. 49 ilmek attık. Çünkü bize lastikte tek sayı lazım geliyor. O yüzden daha sonra 50 ilmeğe çıkacağız. Lastiği 4 ile örüyorum. Daha sonra 4,5'a geçeceğim. Ama 5 ile de örebilirsiniz üstü. Lastiği de 4,5'la örebilirsiniz. Hiç bozmadan bakın yönlerini tam gösterdiğim şekil yaptığınızda hiçbir karışıklık olmayacak. Bu gerçek şeklidir. Daha sonra örüp de kullanılan, kıvrılarak devam ettirilen var. Bilenler biliyordur. O da imitasyon şekli diyelim. En son düze girdim ve tersi bu şekilde bakın bıraktım. Böyle boşaldı. Öne döndüm. Bura arkamızda. İp buradayken önümüz. Düzü örüyorum. Tersi yine boş alıyorum. Düz burada.
ördüm, tersi boşaldım. Artık düzler bakın o şekil örüldüğü için böyle duruyor. Ve böyle giriyoruz. Düzü ördüm, ters boş. Düzü ördüm, ters boş. Düzü ördüm, ters boş. Ters boş ve buradaki de düz. Bura bizim arkamız. Şimdi farklı yapacağız. Yani lastiğimizin durumuna ve patımızın durumuna göre yapacağımız için bunu. Şimdi arkadayız. Döndük. Ve bu şekilde bakın yaptım. İlk kenar ilmeğimi böyle. Şimdi düz, ters. Düz, ters diye arkayı örün. Bura bizim arkamız ve olduğu gibi hiç boşalmadan ters düz ters düz diye devam ediyorum. Arka ve ön şeklinde boşaldık terslere örerek. Buradaysa düz ters yaptık sadece ve bu şekilde bitirdim. Normalde tersler boş şeklinde devam edebilirdik aynı şekilde. Fakat biz burada patı ona göre ve yan düzleri de ona göre ayarladığım için bu şekilde devam edeceğiz. Bakın şimdi. Burada düz. Burada ters ve boş. Bundan sonra artık önde düzler boş, tersler örülüyor bakın. Düz boş, ters. Bu ön sırada buna geçiyoruz. Bu hep böyle değil. Bu model için arkada da yani tersleri boşalarak devam edilen şekli de var. Fakat biz burada patları ayarlayacağımız için bu şekilde yapıyoruz. Fark eden bir şey yok. İkisi de aynı şeye çıkar. İster önde düzleri boşal, ister arkada tersleri boşal. Aynı şeye çıkar. Örme açısından kolaylık olsun diye gidişatımızda bu şekil yaptım. Evet, ön sırayı düzler boş, tersler ters. Düzler boş, tersler ters diye geçiyorum. Önü bitirdik. Arkaya döndük. Düzleri önde boşaldık. Tersleri normal ördük. Arkada düz ters diye lastik yapacağız. Fakat arkada şöyle yapıyoruz. Bakın ip buradaydı zaten. Kenar ilmeklerini böyle yapıyorum. Ve bu bizim kenar ilmeğimiz. Bu düzümüz. Arkadayız. Düzü örüyorum normalde değil mi? Bunu sadece ikinci ilmekleri, bu düzleri yani örmüyoruz bakın. Arka tarafta böyle boşalıyoruz. Sadece bu ilmekleri ama. O da patta bir şey olmasın, fazladan uzunluk gibi oluyor. Düzgün muntazam dursun diye arkada ikinci ilmekler olan düzler örülmeyecek, boşalınacak. Diğer her şey düz ters şeklinde. Burası arkamız. İpin sağda olduğundan arkayı anlayabilirsiniz. Arkayı olduğu gibi bakın ters düz örüyorum. Elinize aldığınızda kafanız karışmayacak. Belki böyle seyrederseniz sadece örmeden kafanız karışabilir bu lastik olayında. Ama yine dediğim gibi zor gelirse, kafa karıştırıcı gelirse illa bunu yapmak zorunda değilsiniz bu yeleğe. Ama daha güzel olacak. Onu da söyleyeyim. Arkayı düz ters örerek bakın geliyorum sona doğru. İkinci ilmek düz. Onu da tıpkı burada yaptığım gibi boşaldım ve ipi de böyle yapıp bıraktım. Öne dönüyorum. Şimdi önde bu ilk ilmek olduğu için düzü ördüm. Tersi ördüm. Ve düz boş, ters ör. Düz boş, ters ör. Düz boş, ters ör şeklinde sona dek gidiyoruz. Arkada ikinci ilmek olan düzleri sadece arkada ikinci ilmek olan düzleri örmüyorsunuz. Ön tarafta boş alıyorsunuz yani. Ön taraftaysa tüm düzler boş, tersler ters örülüyor. Bu şekilde gidişatımız. Fakat lütfen çok rica ediyorum arka tarafta ikinci ilmekleri örmeden geçin. Boşalın, patınız düzgün olsun. Gördüğünüz gibi lastiği örmeye devam ediyorum. Ön taraftayım. Düz boş, ters. Düz boş, ters. Düz boş, ters ve kenar ilmeği. Arkaya döndüm. Bu bizim buradan gelen ipimiz ve ilk ilmeği bu şekilde aldım.
ördüm. Arkada düz, ikinci boş ve ters düz diye devam ediyorum. Artık lastiğimiz bitiyor ama tabii ki şöyle de bir şey var. Öne döneceğiz. Sayacağız lastikteki düz sayısını 8 sıra. Ama siz bunu 10 da yapabilirsiniz. 12 de yapabilirsiniz. Lastiği istediğiniz boyda siz ayarlayabilirsiniz. Evet, arkayı ördük ve son burada 2 ilmek kaldı. Düzümü boş alıyorum ve ipimi bu şekilde yapıp öne dönüyorum. Şimdi sayıyoruz. İlkinden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakın gözüküyor. Bu düz dişleri sayın. O kadar hoş bir görünümü var ki hatta ben kullandığım iple gösteriyorum şu anda size. Yenisini açmadım. Çok güzel bir doku oldu lastiğimizde. Burası 9 ilmek bizim patımız olacak. 3, 6, 9. Şuraya bir işaret takarsak sizin açınızdan daha kolay olacaktır gidişat. 3, 6, 9 ilmeğin 9. olan düzüne bir işaret taktım ki burası bizim patımız olacak anlamına geliyor. 4,5 numaralı şişlere geçiyorum. Ama dediğim gibi daha önce de 4 ile lastiği yaptım. Ben 4,5'a geçiyorum. 4,5 ile lastiği yapıp 5'e de geçebilirsiniz siz. Evet. Ön tarafta kenar ilmeği ters, düz boş. Ters, düz boş. Ters, düz boş. Ters, düz boş şeklinde patımızı yapıyoruz. İşte burada kolaylık olsun. Arkada tersleri boşalmadık. Önde daha kolay örnekle beraber yürüteceğimiz için. Çünkü örnekte de boş alınacak düzler var. O sebeple kafa karışıklığı olmasın diye ben lastiği önde düzler boşa çevirdim. Aynı şey. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. 4 tane tersle başlayarak örneği kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yanına 5 tane düz yapıyoruz. 4 ters, 5 düz. Yanına 4 ters, düzü boş alıyoruz. Yanına 4 ters. Yapıyoruz. Şimdi burası biz bir ilmekte birazdan arttıracağız. 50 ilmeğe çıkacağız örneği kurmak için. Son tarafa doğru arttırma yapacağım. 4 ters, 5 düz, 4 ters, bir düzü boşal. Zaten düz ilmeğe denk geliyoruz. Ve 4 tane yanına ters ör. Bu 5 düz bizim yaprağı kuracağımız örnek. Bu da aramız oluyor. Öyle oluyor. Sonra bunların içine gireceğiz ama şimdi kurarken böyle. 5 tane daha düz ördüm. Tekrar yaprak için. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ördüm. Burada yine bir boşunuz oluyor düz. Yine düz ilmeğe denk geliyor. Bir tane boş ve yanına 4 ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada 5 düzü yaptıktan sonra kalanları artık ters öreceğiz. Fakat şurada hemen bir tane arttırma, bakın böyle yapıveriyorum. Ters arttırma yapıyorum. Ve son kalan kenar ilmeğimi de bu şekilde bıraktım. 50 ilmek olduk. Sonda bir tane arttırın. 3 ters bir kenar ilmeği ile bitirmiş olun. Toplam 50 ilmek. Arkaya dönüyoruz. Şemadan anlayanlar için şöyle gösteriyorum. Burası bizim patımız. Ve yapacağımız yaprakta bu. Şemayı bilmeseniz de bilseniz de fark etmez şu söyleyeceğim de. Şu gördüğünüz birinci ön sıra. Bu gördüğünüz ikinci ön sıra. Üçüncü ön sıra, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, 10, 11. ön sıra diye anlatacağım örneği. Çünkü arkalar hep geldiği gibi örnekte. Biz burada birinci ön sırayı şimdi yapıyoruz. Arkaları hiç saymıyorum sıfır şeklinde. O yüzden kafanız karışmasın. Buralara da yapmamın sebebi bakın bu boşumuz. Bu 4 ters, 4 ters.
Bu da düz boşaldığımız böyle kurulum gösterdim. Şemadan anlayanlar bunu da böyle kurabilirler. Hatta büyütecek olanlar bunun yanına ekleyebilirler. Herhalde görünüyordur. Ekran görüntüsü almak isteyenler için gösteriyorum. Arkada ne görüyorsak onu öreceğiz. Kenar ilmeğimi bu şekilde aldım. Bakın burada arttırdığım ilmek var. Onu düz örüyorum. Onunla birlikte 2 tane daha ördüm. Toplam kenar ilmeğiyle beraber 3 düz ördüm. Ne görüyorsam onu örmeye devam ediyorum. 5 tane tersim var, ördüm. Dört tane düz ördüm. Bu boşaldığımız ilmek, ters ördüm. Yanına 4 tane düz yaptım. Beş tane ters ördüm. Yaprak için o önde. 4 düz. Boşaldığım bir ters. 4 düz. 5 ters. 4 düz ve pattayız. Şimdi patta arkada ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Düzü boşalıyoruz böyle ve kenar ilmeği için ipimizi buraya getirip böyle yapıyoruz. Şimdi örneği kurmuş olduk. Örneğin birinci sırasını yapacağız. 4 ters, sağ kes, dola, bir düz, dola, sol kes, 4 ters bakın. Bunu burada bırakıyorum. Hem de bilmeyenler kart okuma hakkında bilgi sahibi olurlar. Evet, ipim buradan gelirken ilk ilmeğimi örüyorum. Önde olduğumuz için ters, düz boş, ters, düz boş, ters. Bu şekilde düz boş diye ön tarafta patımızı yaptık. Şimdi 4 tane tersi ördüm. Sağ kestim, doladım. Bir düz, dola, sol kes. İki, üç, dört. 4 tane tersimi yaptım. Bu bizim yaprağımız. Boşu alıyorum düz. 4 ters. Yaprağa geldik yine. Sağ kes, dola. Bir düz, dola, sol kes. Dört ters, boş. 4 ters, sağ kes, dola, bir düz, dola, sol kes. 1, 2, 3 ve kenar ilmeği olarak 4, 3 tane ters bir kenar ilmeği yapıp ön sıramızı burada yaptık. Bunu burada bırakıyorum ki hani kart okuma hakkında bazı sorular oluyor. Hem de bakın işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmeyenler öğrenmiş olur. Arkaya dönüp geldiği gibi ne görüyorsanız örüyorsunuz. Önde boşaldığımız düz ilmeği arka tarafta bakın ters olarak örüyoruz. Geri kalanlar zaten ne görüyorsanız o. Düzse düz, tersse ters. Evet, arkayı böyle bitirelim. Doladıklarımız da ters oluyor yaprak kısmında. Pata geldim. Yine patı düz ters şeklinde örerken bu düzü boşaldım ve ipimi böyle yapıp arkayı bitirdim. Bakın yaprak aralarında terslerimiz ve düzümüz olacak. Ve biz o terslere şimdi azaltacağız yaprağı çoğaltarak. Evet, önde yine pata başladım. Artık burayı pat kısmını hızlı geçiyorum. Şimdi pat bitti. 1, 2, 3 ters örüyoruz. İkinci sırası örneğin. Bir tersimiz kalıyor. Ona giriyoruz ve
düzle tersi beraber sağ kesiyoruz. Doluyoruz. 3 düz. Üç ters, sağ kes, dola, 3 düz, dola, sol kes. Aynı bakın şemada olanı yapmış olduk. Şimdi aralardaki terslerimizin sayısı azalacağı için 3 ters, boş, 3 ters. Yine yaprağa geldim. Aynı gösterdiğim şekil. Sağ kes, dola, 3 düz, dola, sol kes. Bunlar 3 ters olarak kalıyor. Boşal diye sona kadar gösterdiğim şekil gidiyorsunuz. Çünkü aynı zaten. Çok da fazla zaman almayalım. Çünkü epey bir işimiz var. O sebeple arkayı da geldiği gibi örün. Önde buluşalım. Arkayı geldiği gibi ördük. Öne geldik ve patı ben ördüm. 2 ters yapıyoruz. Bakın 3. örneğin sırasındayız. 2 ters yaptık. Yine sağ kes, dola, sağ kes, dola, bir düz. Dola, sol kes, dola, sol kes. Şimdi artık bakın arada 2 ters, boş 2 ters kalacak. Sağ kes, dola, sağ kes, dola, bir düz tam ortamız, dola, sol kes, dola, sol kes. Evet. 2 ters, boş 2 ters yapıp yine yaprağı yapıyorsunuz. Tabii ki bu sondaki ilmeğimizde terslerimiz de azalıyor. Ortadakiler de azalıyor. Yaprağı büyütüyoruz. Yani bu gidişatla yaprağı böyle yaparak tepeleyeceğiz. Son 3 kaldığında onu da toparlayıp yaprağı açıp ve tepelemiş oluyoruz. Arkayı örün gelin. Ön tarafta buluşalım. Örneğin 4. sırasını yapıyoruz. Yine 2 ters olacak. Bu sırada ters azalma olmayacak. 2 tersle başlıyorum pattan sonra. Bakın hep sağ kes dola yapıyorduk. Örneğin bu sırasında sol kes dola, sol kes dola yapmamız gerekiyor. O yüzden karıştırmayın. Şimdi bu sırasında 2 tersten sonra sol kes dola. Sol kes dola, bir düz. Dola, sağ kes. Dola, sağ kes. 2 ters, boş 2 ters yaptım. Yani bu sırada yaprağı bu şekil yaptık ve aradaki tersler azalmadı. Birazdan bir ters yapacağız. Örneğin gidişatına göre. Şimdi böyle karıştırmayın. Çünkü yaprak karışılacak bir, kafa karıştıracak bir sistemi var. Sağ kes ve sol kesler sıralarda bazen değiştiği için kafanız karışmasın. Evet. Şimdi sol kes dola, sol kes dola, bir düz. Evet. 2 ters boş, 2 ters boş yapıyorsunuz. Buradaki yaprağı da gösterdiğim şekil yapıp arkaya dönüp arkayı bitirelim. Önde tekrar buluşalım. Arkayı örüp geldim. Burada zaten kart okumayı bilenler beni takip etmek zorunda bile değiller. Bunun fotoğrafını çektilerse yapabilirler. Ama bilmeyenler için bu şemada bakın bir fikir oluyor. Bacaklar sağa bakıyorsa sağ kesiyoruz. Sola bakıyorsa sol kesiyoruz. Yuvarlaklar dolama, yatay çizgiler ters, dikey çizgiler düz demek. Bu arada hani bir fikir sahibi de olmuş olursunuz. Şimdi bir ters yaptım pattan sonra önde. Ve bakın yine 5. sırada sağ bacak gösteriyor. Sağ kesim yapıyorum, doluyorum. Sağ kesim yapıyorum, doluyorum. Ortada 3 düz yapıyorum. Bakın dikey çizgiler var ortasında. 5. sırasını yapıyoruz örneğin. Ve doluyorum, sol kes, dola, sol kes. Şimdi bakın bir ters kaldı aralarda. Bir ters, boş, bir ters. Yine burada sağ kes, dola, sağ kes, dola, 3 düz. Aynı bu yapraktaki gibi yapıyorsunuz. Arkayı örüp geliyorsunuz. 6. önünü de yapınca birazdan
Artık dola kesler bitiyor. Yaprağı tepeliyoruz bakın. Tersleri çoğaltıp ortadaki düzleri tepeleyerek 3'e kadar gideceğiz. 3 ilmek kalasıya kadar. Evet, arkayı örün, önde buluşalım. Evet. Öndeyiz. Arkayı yaptık, geldik. Patı yapıyorum. Şimdi bir de ben arkaları gösterirsem bu video 5-6 saatte bitmez. O sebeple arkaları göstermeden devam ediyorum. Zaten tersler ters, düzler düz örülüyor. Boşaldığımız ilmek de ters örülüyor arkada. Şimdi biz 6. sırayı yapıyoruz. Yine bakın bir ters var. Pattan sonra bir ters ördüm. Sol keseceğim. Boşaldım. Üstünden atlattım. Bir düz. Sol kestikten sonra bir düz yaptım. Ve şimdi doluyorum. Yine sol kesiyorum. Doluyorum. Bir düz yapıyorum. Doladım. Bu sefer sağa kesiyorum. Şu ilmekler kafanızı karıştırmasın. Sağa kestim. Doladım. Bir düz. Bir daha sağa kestim. Örneğin kafa karıştırıcı, en kafa karıştırıcı sırası burası. Burayı dikkat edelim. Evet. Bir ters. Boş. Bir ters. 6. sırasını yapıyoruz. Sol kesim yaptım. Bir düz ördüm. Doladım. Sol kesim yaptım. Doladım. Bir düz. Doladım. Sağ kesim yaptım. Doladım. Bir düz. Sağ kesim yaptım. Böyleyiz. Çok da güzel olacak. Hatta ben size şunu göstereceğim. Açık renkte ayrıyeten ben bundan başka bir yelek daha yapıyorum. Çok ince. 3 numarayla örüyorum. Bakın. Bunu da görmenizi istedim. Fikir verir. Biz bu örneği yapıyoruz. Evet. Ters, boş. Ters, boş. Sola kes. Bir düz. Şimdi dola. Sola kes. Dola. Bir düz. Dola. Sağ kes. Dola. Bir düz. Ve sondayız. Sağ kestim. Ve en son kenar ilmeğimi yaptım. Arkayı örüp gelin. Önde buluşalım. Yaprakta şu dola kes kısımları bitmiş oluyor. Biz şimdi tepelemeye geçiyoruz 7. sırasında. Pattan sonra bakın 1 2 ters. Artık içe doğru giriyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane düz ördüm ve bu düzü terse çeviriyorum. Ters, bir ters daha ve düz boş. Yine bir ters, düzden alıyorum ikinci tersi ve yaprağa ait 9 düzü örüyorum. 2 ters yapmış oluyorum. Sona kadar gidin aynı şekilde. Arkayı örün, tersler ters, düzler düz şeklinde. Öne döndük, patı ördük. Pattan sonra 3 ters. Bu düze girmiş oldum bakın. Şimdi 7 düz örüyoruz. Artık tepeleme yaptığımız için düzler azalıyor, tersler çoğalıyor. 3 ters. Boş. 3 ters ve 7 düz. 3 ters boş, 3 ters. Aynı şekil arkaya örün gelin. Önde bu sefer 4 ters, 5 düz, 4 ters, boş, 4 ters şeklinde tersleri çoğaltıp yapraktaki düz sayılarını azaltacaksınız. Bunu 3 ilmek kalacak burada tepeleyeceğiz. Evet, şu anda bakın arkayı örüyorum. Bir şey göstermek istedim. Daha doğrusu uyarmak istedim. Şimdi düzler düz arkada, tersler ters zaten. Fakat burada çevirdiğimiz için ilmeği çok az bir düz gözüküyor. Onu atlayıp da ters örüvermeyin. Kafanızı karıştırmayın. Arkada düzler düz, tersler ters.
Bakın bunu diyorum. Bu ilmek yeni çevirdiğimiz ilmek. Arada karışıp da gidivermeyin. Onu belirtmek istedim. Yeni çevirdiğimiz için o ilmek belli olmazsa belki hani örüp gidiverirsiniz yanlış bir şekilde. Örneğiniz yanlış olmasın. Şu an arkada patı yapıyorum. Boş ve kenar ilmeği. Önde patı ördüm. 1, 2, 3, 4. Bu sefer 4 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz. Bakın. Yine bu düzü terse çeviriyorum. 2, 3, 4 ters boş. 4 ters ve yaprağın 5 düzü 4 ters diye yine bu sırayı da yapın. Arkaya örüp gelelim. Evet. Bakın burada arka tarafta düzleri boş aldığımız için patta güzel bir görüntü oluyor. Yoksa burası biraz balonlu gibi durur. O yüzden öyle yapıyoruz. Pattan sonra 2, 3, 4, 5. 5 tane ters. 3 düz. 2, 3, 4, 5. Ters, boş. Ve 5 ters. Yaprağın tepesinde de 3 düzümüz var. Arkaya örün gelin. Önde bağlayalım yaprağı. Öne döndük. Patı ben ördüm. Şimdi yanına 5 tane ters ördüm. Bu 3 tepede kalan ilmeği yaprağın tepesini bağlayacağız. Bunun için ip arkadayken bu üçünü boş alıp sağa geçiriyorum. İpi öne atıyorum. Bu üçünü tekrar sola alıyorum. İpi bunların önünden arkaya atıyorum. Tekrar üçünü sağa alıyorum. Tekrar ipi öne, sol, tekrar bağla arkaya at ipi ve bu şekildeyiz. 1, 2, 3, 4, 5. Boş. Yaprağın tepesini bağlamış olduk bakın. Ne kadar güzel bir yaprak ortaya çıktı. Artık bu yaprağımızın son sırasıydı. 11 sıradan oluşan bir örnekti arkaları saymadan. Bu örneği araya bu boşu, düz boşu koymadan da yapabilirsiniz. Araları bu sefer 7 ters yapacaksınız. O zaman. Çünkü biz 9 ilmekle başladık araya. Ortaya bir düz verdik. Siz hiç bu düzü koymak istemiyorsanız 7 tane ters araya yapabilirsiniz. Şimdi 1 boştan sonra 3, 4, 5 ters ördüm. Yine bağlama kısmındayız. Bir daha gösteriyorum. Sağ hepsini al 3 ilmeği. Öne ipi at. Sola getir 3 ilmeği. İpi arkaya at. Sağa geçir 3 ilmeği. İpi öne at. İpi tekrar sola geçirip 3 ilmeği arkaya at ve iki defa bu dolamış oluyoruz bu 3 ilmeği, bağlamış oluyoruz. Tekrar 5 ters yap. Bu yaprakta da bağlamayı siz kendiniz yapın. Arkayı geldiği gibi örün gelin ve bu bağlamalar arkada ters ve ön tarafta tekrar buluşup örneğin birinci sırasından yaprağın ilk sırasından başlayarak devam ediyorsunuz. Öndeyiz. Patı yaptıktan sonra 4 tane ters ördüm. Buradaki. Şimdi bu 3 ilmek yaprağa ait olan ikisini sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Dola, sola kes. Tersle düzü bakın kesmiş oluyoruz. İlk başlarken 5 düz verdiğimiz için belki burada tekrar ilk baş sıraya geçerken kafanız karışır diye göstermek istedim. Ve 4 ters. Yanına 4 ters ördüm ve bu da boş alınacak. Aynı şekil baştan başlayıp devam ediyorsunuz. Toplam 6 yaprak yapacağız. 5 yaprağın tümünü yapacağız. 6. yaprağın artık tam tepesine 3 ilmek kaldığında bağlarken ben size yine kol kesimi olmadığı için o zaman yaka kesimine geçeceğiz 6 yaprakta. O zaman yine göstereceğim. Siz bu şekil aynı gösterdiğim şekil devam ediyorsunuz. İliği diğer tarafta açacağız. O yüzden burada yok. 1, 2, 3, 4,
5 yaprak yaptık. Tabi bu boyu ayarlamak sizin elinizde. Kendiniz nasıl istiyorsanız o kadar boy yapabilirsiniz. 5 yaprağı yaptıktan sonra 6. yaprağı da bakın yapmışız ve bağlamalı sırasındayız. Bu sıradayken patı örüyorum bildiğimiz gibi ve atlatıyorum. 1 2 tersi örüyorum. 3 düz kapa 4 ters kapa 5 düz ör kapa 6 ters 7 8 ve buradan da bir tane alıyorum. 9. Patımıza verdiğimiz 9 ilmeği kapattık. Ve geldiği gibi örüyoruz. Yanına 4 tane ters yaptım ve yine bağlıyorum. Gelen sıramızdaki örnek neyse yine bağlamalı bir şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunu gelin ve arkaya dönün, örün. Buraya kadar geldiğimizde 3-4 ilmek kala ben yine size arkada göstermem gereken var, onu göstereceğim. Arka tarafı geldiği gibi örerek devam ediyorum. Bağlamalı yeri 3 tane ters ördüm sonda ve bakın 5 düzün gözüküyor kestiğim kapadığım yerde patı. Geliyoruz oraya doğru. Burada 4 düzü örüp bunu buraya takıyorum ve son ilmeği atlatıyorum buradan. Bir ilmek daha kapamış olduk arkada ve öne dönüyoruz. Bu kapadığımız ilmek daha muntazam oluyor böyle. Bunu boşalıyorum. Tersi örüyorum. İkinci ilmeği kapamış oluyoruz. Ters üçüncü. Ters dördüncü. Ve burada bakın 3 düzümüz var. Düz 5. 5 ilmeği kapadık. Burada arkada öne dönmeden önce kapadığımızla beraber sayıyorum. O muntazamlık açısından onu öyle yaptık. Evet, şimdi burada dolamıyorum. Bir düzü örüyorum bunun yanına. Şimdi doluyorum. Örneğim ne geliyorsa, örneğin ilk baş sırası denk geliyor zaten. Doladım, sola kestim. Ve 4 ters boş, 4 ters ve kesimimi yaptım, doladım. Örneğin ilk sırası yine ya, bir düz dola ve sol kesimi yap şeklinde yine geldiği gibi sıra sonuna kadar devam edin. Arkada yine bir ilmek kalınca burada yine atlatma yapacağız. Arkayı geldiği gibi devam ettim. 4 düz, bir ters, 4 düz yaptıktan sonra bir ters, dolamayı ters ördüm. Yanında ters var, onu ördüm. Bunu buraya takıyorum. Yine bunu bunun üzerinden atlattım. Bir ilmek kapamış olarak öne dönüyorum. Burada kapadıklarımı onun üstüne sayıyorum. Şimdi bunu boşaldım ve ikinci düzü ördüm, kapadım. İkinci kapatma olmuş oldu. Düzü ördüm, üçüncü kapatma olmuş oldu atlatınca üstünden. Tersi ördüm, dördüncü kapatma. Şöyle yaptık. 9, 5, 4. Kesmiş olduk, kapamış olduk yani. Yanına ilmeğimin 3 ters, boş şeklinde ördüm ve geldiği gibi örneğin ikinci sırası denk geliyor. 3 ters yaptıktan sonra kesimli örneğe geçip dolayıp 3 düz dola kes şeklinde devam edip yine buraya geliyorsunuz. Burada yine bir ilmek kala örüp üstünden atlatıp arkada buraya döneceğiz. Arkayı yine devam ediyorum örmeye ve bir ilmek kalınca
yine aynı şekilde atlatıp öne dönüyorum. Bu birinci ilmek kapadığımız. Ters örüyorum. İkinci ilmek kapadığımız. Ters. Üçüncü ilmek. Ve bakın burada düz boş yaptığımız ilmek var. Düz. Dördüncü ilmek. Bir daha 4 kapamış olduk. Geldiği gibi yine örelim. Arkada yine üstünden bir atlatıp önde bu sefer 2 kapayacağız. Toplam 3 kapamış olacağız. Yine arkayı ördük. Son ilmeğe gelince atlatmamızı yaptık. Yine atlatma yaptığımız birinci ilmek. Yanına bir ters ördüm. 2 tane kapamış oldum. Şunları sıktırtın. Ve bir düz örüyorum. 3 tane kapamış oluyorum. 9, 5, 4, 4, 3 kapamış olduk. Şişimizde de bununla beraber toplam 25 ilmeğimiz var. Onu da söyleyeyim. Burada örneğin ön 4. sırası, yani önü ve 4. sıra diye bahsettiğim için sol kes dola, sol kes dola diye başlayacağımız yerdeydik. Fakat burada bir tane düzü kestik. Buraya ait artık o. O yüzden bir tane düz örüyorum yanına. Bu ikisini sola kesiyorum ve doluyorum. Örneğin tam ortasındayız. Bir düz, dola ve sağ kesmem gerekiyor. Dola, sağ kes tekrar. Böylelikle örneği yaptık. Şimdi gidişata göre yaptığımız için kafanız karışmasın diye tekrar söylüyorum. Bu düzü içe aldığımız için, artık kapadığımız için bu ilk ilmeğimiz oluyor burada. O yüzden yanına daha sonra yine kesim yapacağım için bir düzü ördüm. Örnekte ne geliyor? Bunu yapmasaydık sol kes dola, sol kes dola yapacaktık. O yüzden bu kesimi, kapamayı yaptığımız için yani yanına bir düz, sol kes dola yaptım. Çünkü o kadar ilmeğimiz var örneği yapabileceğimiz. Ve ortasına geldim. Bir düz yaptım, doladım. Örnek ne geliyor? Sağ kes dola, sağ kes, bu şekilde yapmış oluyoruz. Ve yine 2 ters boş, 2 ters ve sol kes. Burayı da göstereyim. Bakın buradakinin aynısını yapıyoruz. Fakat bu ilmek buraya gittiği için biz burada bu işlemi uyguladık. Burada ise örneğimizin gidişatında ne varsa yine onu uyguluyoruz. Sol kes dola, sol kes dola, bir düz dola, sağ kes dola, sağ kes, bir ters ve kenar ilmeğimizi yapıyoruz. Arkaya dönüyoruz. Bu sefer 2 kapayacağız. Arkayı geldiği gibi örerek geldim ve üzerinden atlattım. Döndüm. Bu birinci ilmeğim. Kapamış oldum. Öne döndüğümde bir düz örüyorum. Bir daha kapayınca 2 ilmek kapamış oluyorum. 9, 5, 4, 4, 3, 2. 23 ilmeğimiz var şu anda bununla birlikte. Şimdi ise örneğin 5. sırasını yapacağım. O da sağ kes dola, sağ kes dola, ortada 3 düz olması lazım. Burada da ilmeğim yok. O yüzden düz örüyorum bakın. Bununla beraber 4 ilmeğim şişte var. Yanına 3 düz ördüm. Şimdi sol kesmem gerekiyor. Doluyorum. Sol kes. Dola, sol kes. Buradaki ilmek sayımıza göre gidişatı bozmadan hareket ederek yakayı yuvarlamış olduk. Bir ters boş, bir ters. Yine örneğimizin sağ kes dola, sağ kes dola. Arada 3 düz, dola, sol kes ve kenar ilmeği. Arkayı ördüm ve atlattım. Evet, şimdi öne döndüm ve 3, 6, 10, 13, 16, 20, 22. Arka tarafta bu bir ilmeği kapadığımız için önde kapatmıyorum. Çünkü burada bir ilmek kapatacağız. O yüzden
Burada yanına bir düz örüyorum. Bu bizim orta ilmeğimiz oluyor. Bakın kese kese geldiğimiz için kapayarak. Doluyorum yanına. Şimdi burası bizim sol kes, bir düz, dola sol kes yapacağımız sıraydı. Karıştırmayalım. O yüzden biz bu ortaya kadar gelişte ilmekleri kapadığımız için bir düzden sonraki kısmı yapmamız gerektiğinden dolayı yanına bir düz yaptım. Doluyorum. Şimdi ise sağ kesiyorum. Doluyorum. Bir düz ve sağ kes. İyice bakalım. Çünkü buralarda herhangi bir yanlışlık olmasını istemem. Sizin açınızdan. O yüzden bir ters yapıyorum. Boş alıyorum. Bir ters yapıyorum. Sol kes. Bir düz. Dola. Sol kes. Yaptık. İşte buraya bunu yapmamız gerekiyordu. Ama kapattığımız için ortanın bir önünde kaldık. O yüzden böyle yaptık. İyice bir bakın. Karıştırmayın çünkü. Evet. Şimdi doluyorum. Bir düz. Doluyorum. Sağ kesiyorum. Doluyorum. Bir düz ve sağ kesiyorum. Kenar ilmeği. Evet, şu anda arka tarafı geldiği gibi örerek devam ediyorum. Kesim bu örnekli yerde gözünüzü korkutmasın. Aynı yaptığım şekil yaparsanız zaten gidişatınız da doğru olacaktır. Bir tane daha kapıyorum. Sona geldiğimde arkada. Yine önde kapamayacağım. Çünkü bu işlemi zaten arkada yapmış oluyoruz. Bakın. 21 ilmeğiz şu anda. Gidişatta artık kesmeler sıraları bittiği için bakın burada kapadığımın yanına 4 tane düz yaptım. Buradaki düzü artık tersi çevirdiğimiz için 1, 2 ters ördüm ve boşaldım. Bir tane daha ördüm düzden alıp 2 ve yine örneğimin düz olan sıralarını yapıyorum. Tepe azaltma kısmı burası. O yüzden de düzleri azaltıp tersleri fazlalaştırdığımız kısımdayız. 21 ilmek. İsteyenler bunu 19'a kadar da düşebilirler. Ben artık düşmeyeceğim. Ve bu şekilde biraz daha örneğe göre, gidişata göre öreceğiz. Evet, geldiği gibi arkayı örelim. Arkadayım ve kapama yapmadığım için buradaki ilmeğimi bu şekilde aldım. Öne döndüm. Tepeye doğru gittiğimiz için önde düzlerimiz azalıp terslerimiz çoğalıyordu. O yüzden burada 2, 3, 4. 4 tane düzüm var. 2, 3. 3 tersim oldu. Boş. 2. O düze giriyoruz. 3. Ve 7. 7 düz örüp bir düzü terse çevirip ikinci ters ve kenar ilmeği şeklinde devam ediyoruz. Arka yine örerek gidiyorum. Kesim yok artık. Benim için bu yeterli. Evet. Bu sefer 3 tane düzüm var. Terslerimi çoğaltıyorum. Burada da 5 düzüm kaldı ve 3 ters bir kenar ilmeği ile bitirdim. Arka yine geldiği gibi ördük. Burada artık kenardan sonra ikinci düzü örüyorum ve tersleri yine çoğaltıyorum. Aynı örneğimizin gidişatını yapıyoruz. Fakat ben size burası için şu anda örerek gösteriyorum. Evet. Burada da bakın 3 düzümüz kaldı. Böyleyiz. Bunu şimdi bağlayacağız. Evet, şimdi öne döndük ve önde bunu şu bir ilmek düzü ters örün. Bağlanma yapamıyoruz burada ama önden ip gidiyor diye gözüksün diye bu şekilde yapıyorum. Ve yanına 5 tane daha ters ördüm. Kenar ilmeği 6 ters gözüküyoruz bakın şu anda.
Boş. Boştan sonra 5 ters ördüm ve bağlamasını yapıyorum. Boştan sonra 5 ters ördüm, bağlamasını yaptım ve 4 ters kenar ilmeği ile bu sırayı bitirdim. Şimdi bu yaka gözünüze açık gözükebilir fakat biz yakada daha sonra işlem yapacağımız için bu normal. Evet, önü bitirdik bağlamalı bir şekilde ve görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi yaka toparlanacak. Çalışma yapacağız yakada. O yüzden size şu anda belki geniş gözüküyor olabiliyor. Şimdi ben küçük bir şişe aldım. Arkaya dönüyoruz. Aynı numara şişlerim fakat az bir ilmek kaldığı için 21 ilmek var biliyorsunuz. Şimdi burada geldiği gibi örerek 9 ilmeği kapatın. 1 2 3 4 ters 5. oluyor. Bir tane daha ters, bu bağlama yaptığımız 6, bir ters daha 7, bir düz 8, bir düz daha 9. 12 tane ilmeğimiz var bakın. Bu şekildeyiz. Ve bu geldiği gibi örün. Ne geliyorsa örüyorum. Buradaki ilmeği artık ters örün. Burayı sadece bağlama için arkada düz gözüküyordu. Önde ters yaptığımız için ilmek yetmemişti. Kapadığımız için bir tane ilmeği ters yapmıştık. O artık düze geçtim orada. Fark etmez ama hadi muntazam olsun. Şimdi burada da örüyorum, kapıyorum. Ne geliyorsa örüyorum, kapıyorum. Kalan ilmekleri bu şekil kapıyorum. Yani boyun tarafı omuz tarafına göre çok az daha yükseklik sağlamak için bu şekilde parçalı bir kapama yapmış oluyorum. Yani önce 9 kapadım, sonra da kalan ilmekleri kapıyorum. Yani şu bölüm biraz daha yüksek olması açısından böyle omuz inmesi açısından böyle yaptım. Daha fazla da yapabilirsiniz. Mesela buraya kadar gelirsiniz. Buradaki kalan altıyı örersiniz. Bir daha öyle kaparsınız. Yani 3 parçada da kapanabilir bu. Ben böyle kapadım. Çünkü bunda herhangi bir kol kesimi yapmadık. Bir şey yapmadık. Bunu da buraya bakın sıkıştırıyorum. Şu şekilde koparıyorum. Böyle bir az bir şey eğim sağlamış oluyoruz. Önce 9 ilmeği arkada kapatın. Sonra önden kalan ilmeklerinizi kapatın. Şimdi boy uzun olduğu için ben bunu videoya biraz zor sığdıracağım ama şöyle yapalım. Şimdi videoya hepsi birden sığmayacak. Evet, ancak bu kadar gösterebiliyorum şu anda. Omuzdan eteğe kadar 61 santim. Tabii siz bunu daha da uzun tutabilirsiniz. Zaten bu yelek kol kesimi olmayacak. Daha sonra biz buna kolunda ve yakasında çalışmalar yapacağız. O yüzden daha da güzelleşecek. Böyle taslak halinde oluyor ama görüntümüz şu anda bu. Diğer taraf için, ilikli taraf için yine 49 ilmek attık ve aynı şekilde lastiğimizi ördük. Şimdi kuruluma geçeceğiz. Çünkü simetrik olacak. O sebeple diğer önde bu tarafta yaptığımız pat kısmını burada bakın buraya işaret koydum. Bu tarafta yapacağız. O yüzden de kurulumu bakın şöyle göstereceğim. Diğer önde patımız bu taraftayken böyle başladık. Burada da patımız bu tarafta böyle başlayacağız. Yani 4 tersle başlayıp patı buraya koyacağız. Ve 49 ilmek olduğumuz için yine diğer öndeki gibi bir arttırma yapacağım. Kenar ilmeği bir ters yaptım ve bir tane arttırma burada yapıverin. İkinci ters
ve üçüncü ters. Yani kenar ilmeği ve 3 ters yapmış oluyoruz. Bakın buradakini şimdi buraya koyacağız. 5 düz. Yani kurulum yaptığımız için kesmeye diğer sırada başlayacağız. Tam diğer ön gibi fakat simetrisini yapıyoruz. Evet. Yani kenar ilmeği 3 ters 5 düz yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Ve yine düze denk geliyor. Diğer öndeki gibi boş. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ördüm. Yine yaprak için 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzü yaptım. Ve 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ördüm, boşaldım. 4 tane yanına ters yapıyorum. 4 tersten sonra 5 düzü yaptım ve 1, 2, 3, 4. 4 tane ters yapınca yine 9 ilmeklik patımıza geldik. İsteyenler patı 11 ilmek de yapabilirler, 10 ilmek de yapabilirler. Yani biz bu şekilde yaptık ama hani burada da belirteyim. Şimdi ön tarafta olduğumuz için patın düzü boş. Ters, düz boş. Burada ilik açacağız. Düz boş, ters, düz boş yaptım. İpim burada boş olduğu için ve doluyorum. Bu ikisini beraber düz kesiyorum. Bir ters, boş, bir ters ve kenar ilmeği. Düğmenize göre tabii ki ilik açıyoruz. Bu şekil açtım ben. Evet, arkaya döndük ve arkada ikinci ilmekler boş olduğu için düz olan ilmekler düzü boşaldım. Ters ördüm. Düz, ters, düz, ters, düz, ters diye arkayı patını örüyorum. 6-9 ilmek bakın. Şimdi önden de bakalım. Bakın iliğimizi açmış olduk. Arkada biliyorsunuz tersler ters, düzler düz. 4 düz patın yanına 5 ters yaprağım bu. 4 düz boşaldığım ters, 4 düz yaprağın 5 tersi, 4 düz boşaldığım ters, 4 düz yaprağın 5 tersi, 5 ve bu arttırdığım ilmekti. 2, 3 düz ve kenar ilmeği, 5 ters 3 düz kenar ilmeği olarak kurulumumuzu bu şekilde yapmış oluyoruz. Sadece tek fark patımızın burada olması ve ilik açtık. Aynı şekil örneğimizin ilk sırasıyla önde başlıyoruz. Bir kenar ilmeği 3 ters bakın. Yaprağa geçtik. Sağ kes, dola. Bir düz, dola, sol kes. Yine aramızdaki tersler 4 tane. Boş alıyorum düzü. 4 ters örüyorum ve diğer yaprağı da yapıp pata geliyorsunuz. Pat yine önde düzler boş. Arkada ikinci ilmek olan düzler boş ve düz ters diye normal. Ve arkada da diğer örnekli kısım tersler ters, düzler düz şeklinde aynı şeyi yapıyoruz diğer öndeki gibi. Simetri olması açısından böyle hazırlamayı gösteriyorum. Siz şimdi tabii ki ilik de size aslında kalmış. Devam edeceksiniz. İliklerin aralarını kendi isteğiniz gibi açabilirsiniz. Kol kesimi olmadığı için diğer yelek boyutuyla ayarlayıp yine
5 yaprağı bütün, 6. yaprağı da tam bitirmek üzereyken yaka kesimine geçeceğimiz zaman ben yine size simetrik açıdan orada da göstereceğim. Evet, şimdi aynı diğer öndeki gibi yaprakları çıkararak devam edin. Diğer önün kesimini göstereceğim. Aynısı ama simetrik açıdan yine yapacağımız için, o yüzden burada da yine 3 taneye yaprakta iniyorum. 3 düzleri yapmış olduk. Patı yapıyorum. Arkaya döndüm. Atlatıyorum. Patı burada kapatmış oluyoruz arkada. Pattan 9 ilmeği kapayınca bununla beraber 41 ilmek kalıyorsunuz. Ve ne geliyorsa örüyorsunuz. Arka tarafta bu işlemi yaptık. Ve yaprağı 3 düze indirdiğimiz kısımda arkaya döndük. Patı kapatmış olduk. Şimdi geldiği gibi öreceksiniz ki zaten burada bağlama var. Bağlama sırasındayız ön tarafta. Dönünce bu sefer 5 ilmek kapatacaksınız. Yine orayı da göstereyim. Simetri açısından fark eden bir şey yok. Bunu da arka tarafta ne geliyorsa örerek kapatmış oluyoruz. Bağlamaya geldim. Bağlıyorum. Geldiği gibi örerek devam ediyorum. Ön taraftayım. Bağlamamı yapıyorum. Evet. 4 taneyi ördüm. Bu tek kalan, hani demiştim ya size böyle atlatıyoruz diye, bir taneyi böyle kapamış oldum. O düzgünlük açısından hani daha kolay olsun, daha muntazam olsun diye. Şimdi 4 tane daha yanına kapıyorum. Geldiği gibi örerek 3, 4 ve buradaki tersi aldım, bağlama yaptım 5. Evet, aynı şekilde nasıl kapamıştık? 9, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1. Diğer öndeki gibi. Burada da bu şekilde simetrik açıdan kapıyoruz. Yine diğer öndeki gibi yükseltme işlemimiz var sonda. Biliyorsunuz önce 9 ilmek sonra 12 ilmek kapıyoruz. Bunu da bu şekilde devam ettirerek kaparsınız. Evet, buradaki gidişatı da göstereyim. Bakın buradan 9 kapadık, 5 kapadık, 4 kapadık, 4 kapadık, 3 kapadık. Şu anda 3, 6, 10, 13, 16, 20, 25 tane yine ilmeğimiz kaldı. 2 kapayacağız. Ve örneğimizin de hangi sırası denk geliyorsa onu zaten yapıyoruz. Şu anda sol kes, dola, sol kes, dola, bir düz, dola, sağ kes, dola, sağ kes, dola. Arada yine göstereyim dedim. Evet, terslerimi ve boşlarımı yaptıktan sonra tersimi yaptım ve yine sol kes, dola, sol kes, dola, bir düz, dola, sağ kes. Burada artık ilmek olmadığı için bir tane örüyorum ve bunu bunun üzerinden atlattığım zaman arkaya dönüyorum. Bir ilmek daha kapayınca 2 kapamış oluyorum böyle. Bu şekilde. Ve devam ediyorum. Ve orta kısımda yine bir göstereyim dedim. Arkayı örüyorum. Evet, en son ben burada 2 kapadım. Şimdi bir kapayacağız. Orayı da göstereyim dedim.
Burada örneğimizin sağ kes dola, sağ kes dola 3 düz yaptığımız sırasında yaptık ve sağ kes dola, sağ kes dola 1 2 3 3 düzü ördüm ve bunu bunun üzerinden atlatınca zaten bir tane kapamış oldum. 9 5 4 4 3 2 1 1 yapıyorduk. Artık son kapamayı yapacağız birazdan. Şimdi geldiği gibi örelim arkaya dönüp. Burada artık önde kapadığımız için bir işlem yok. Diğer ön gibi. Ama işte simetrisi olduğu için ben tekrar burayı da göstereyim. Örneği bozmadan da kafanız karışmadan yapın. Bu tip kesimlerde tabii ki örnek olduğu için kafa karışabilir. Ama elinize aldığınızda yaparken zaten size örnekte yol gösterecek. Öne döndüm. Şimdi örneğin sol kes, bir düz, dola, sol kes, dola, bir düz kısmındayız. Yani son kesip dolama kısmındayız. Ve doluyorum. Sağ kes, dola, bir düz, sağ kes. Bir ters, boş, bir ters. Sol kes, bir düz, dola, sol kes, dola. Bir düzü ördüm ve bunu bunun üzerinden atlatarak bir kapamayı yapmış oluyorum. 3, 6, 10, 13, 16, 21. 21 ilmek. Ön tarafta bağlama yaptım. Sırayı yaptım. Bakın. Burada da tek ilmeğimiz kaldığı için, daha doğrusu kenar ilmeğiyle beraber 2 kalıyor. Onu diğer önü yaparken ters örüverin, bağlanmış gibi olsun. Çünkü ilmeğimiz kalmıyor demiştim. Ha işte oradayız. Şimdi dönüyoruz. Geldiği gibi örelim arka tarafta. 21 ilmeği arka tarafta geldiği gibi ördükten sonra şimdi önde yine geldiği gibi örerek kapama yapıyoruz. 9 ilmeği kapayacaksınız. Geldiği gibi örerek kapıyorum. Ters kapa, bununla beraber 12 kaldı. 3, 7, 10, 12. Şimdi bunları geldiği gibi yine örün. 9 ilmeği kapamış olduk. Şimdi arkaya dönüp bu kalan 12 ilmeği de yine geldiği gibi örerek kapayın. Bunun da simetrisi böyle. Araları çok fazla göstermedim. Aynı işlemleri yapıyorsunuz. Çünkü video süresi çok uzuyor. Hani kritik noktaları göstermeye çalıştım. Simetrik açıdan. Kanalımda bu önleri şişle, hiç hani dikme olmadan birleştirdiğimiz yelek örnekleri de var. Bebekleri olsun, büyükleri olsun. Biz burada dikişli kullanacağız. Omuzlara dikiş yapacağız. Yakada işlem yapacağız. Kolda işlem yapacağız. Böylelikle arkayı da ördükten sonra, yakasını hallettikten sonra bitirmiş olacağız. Evet. Bunu da bu şekilde hallettik. Bunu da koparırsınız. Önlerimiz tamamlanmış oldu. Evet, gösterebildiğim kadar gösterdim. Simetrik açıdan ikisi de böyle. Şimdi bunlar düğme şeyleri, ayraçları hani göstermek için yaptım. Şimdi nasıl? Zaten ilk iliği bu yönde beraber açmıştık. Şimdi onu söyleyeceğim. Her bağlamadan önceki 3 ilmek kaldığınız sırada ilik açıyorsunuz. Yani 3 düzü örerken iliğinizi de açıyorsunuz. 3 düzü örerken iliğinizi de açıyorsunuz. Ondan sonraki sırada bağlama var zaten. Hep o hizaya denk getirerek bakın. Ben ilikleri açtım. Şimdi arka tarafı halledeceğiz.